Merhaba A'dan Z'ye kanalı takipçileri. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz çok şık berenin yapım aşamalarını, detaylarını sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi iki kat olarak bu bere çalışılıyor. Birinci katını normal örgü, ikinci katında tığla çalışıyoruz. E, Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yapımı da son derece basit. E, Bu berenin yapım aşamalarına, anlatımına geçmeden önce videomu beğenmeniz ve kanalıma abone olmanız beni çok mutlu edecektir. Şimdi hemen malzemelerimin tanıtımına geçmek istiyorum. Ben bu berenin örmesinde Ören Bayan Dora ipini kullandım. Bu bilgilendirme bandında 2,5, 3,5 numara şişle örülebileceği yazıyor. Sizlere de tavsiyem 2,5, 3,5 numara şişlerle örülebilecek bir iple örmeniz. Çünkü ben öyle yaptım. Bu model o şekilde örüldü. E, Kafa ölçüsü, baş ölçüsü, ben bunu kızıma ördüm. Kızımın baş ölçüsü 55 santim. 55 santim için 110 ilmekle başlayacağız. Önce şişle. Ben bu ipi elim bol olduğu için 2,5 numara şişlerle örmeyi tercih ettim. Eğer eliniz sizin de çok sıkı değil ve bol gevşek örüyorsanız 2,5 numara şişlerle örmenizi tavsiye ederim. 2,5 numara şiş ve bu iple beraber bu ip dediğim gibi 3-3,5 numara yazıyor bilgilendirme bandında. 3-3,5 numara şişle örülebileceği yazıyor. Ben 2,5 kullandım. 2,5 numara şiş ve bu iple beraber 55 santim baş ölçüsü için 110 ilmekle başlayacağım. İlmeklerimi şişime atarak geleceğim. Evet, şişime 110 ilmeğimi atıp geldim. Az önce söylemedim ama benim kızımın baş ölçüsü 55 santimde. 55 santim için 110 ilmekle başladık. Fakat her bir 1 santim için 2 ilmek atabilirsiniz ya da eksiltebilirsiniz küçükler için. 2 ilmek 1 santimi karşılayacaktır. Lastik örmeyeceğiz çünkü burada düz örgüden düz örgü var. Düz örgünün şu şekilde kıvrılma özelliğinden faydalanarak bu model özelliğini gerçekleştirdik. Şimdi bu sıramızı sıra sonuna kadar şişimi ters örgü örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden diğer şişime aktarıyorum. Ters örgü örmeyi bilenler bilirler. Ben bilmeyenler için bir kez daha göstereyim. Şu ipimizi ilmeğimize eğer ön taraftan alıyorsak böyle şu şekilde, bunun adı ters örgü. Eğer ipimizi ilmeğin arka tarafından alıyorsak bunun adı da düz örgü. Bizler bu sırayı ters örgü, yani ipimizi hep ön taraftan alarak yaparak bunu tamamlayacağız. Bu sırayı ters örgü örerek tamamlayalım. Evet, ilk sıramı ters olarak örmüştüm ve tamamladım. Şimdi bu sıramı düz olarak devam edeceğim. İlk yine ilmeğimi hiç örmeden şişime aktarıyorum. Şimdi iplerimi ilmeğimin arkasından alarak düz örgü yapıyorum. Bu şekilde. Bu sıramın da sonuna kadar geliyorum. Evet, bu sıramı da tamamladım düz örgüyle. Şimdi tekrar arka tarafa geçtiğimde arkayı ters öreceğim. Arkayı ters, önü de hep düz öreceğim. Bu şekilde başka hiçbir model koymadan aynen böyle ön tarafı düz, arka tarafı da ters olarak örmek suretiyle toplam 18 santim yükselterek gelelim. Burada başka bir işlem yapmayacağız. 18 santim ördükten sonra tepe kesmesini anlatacağım. Evet, örgümü bu şekilde uzattım. Toplamda 18 santim oldu benim örgüm şu anda.
Evet, ölçüyorum. Şu anda 18 santim. Artık kesme işlemine geçeceğiz. Yani tepe noktasının şeklini vereceğiz. Bunun için ilk 10 tane onar onar keseceğiz. İlk 10 tane ilmeği her 10'da bir, her 10 ilmekte bir kesme işlemi yapacağız. Yani şöyle 7 tane öreceğiz. Pardon, 8 tane öreceğiz. 9 ve 10'u keseceğiz. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Şu şekilde. Baştakini örmeden alıyorum. Şu anda 8 ilmek ördüm. 9 ve 10'u keserek alıyorum. 9 ve 10. ilmeklerim şu şekilde, ikisini birlikte kapatıyorum. Tekrar saymaya başlıyorum. 1 2 8 9 ve 10. ilmeklerimi ikisini beraber şu şekilde kapatıyorum. Bu sırayı aynen böyle keserek tamamlayacağız. Her 10 ilmekte bir tane ilmek keseceğiz. Bu sıramı tamamladım keserek. Şimdi hep ön tarafta, yani örgümün ön yüzünde kesme işlemi yapacağım. Arka yüzünde, ters yüzünde kesme işlemi yapmayacağım. Ters yüzünde normal örgümü öreceğim. Ters örgümü öreceğim. Bu sırayı da ters örgü örerek tamamlayalım. Bir sonraki sırada tekrar görüşelim. Ters örgümü tamamladım. Şimdi tekrar ön yüzüme geçiyorum. Tekrar bu ön yüzümde kesme yapacağım. Bir önceki sıramda 8 ilmek örüp 9 ve 10'u kesmiştik. Şimdi 7 ilmek örüp 8 ve 9'u keseceğiz. Yani 8. ve 9. ilmeğimizi kapatacağız. İlk ilmeğimi her zaman örmeden diğer şişime aktarıyorum. Evet, 2 7. 7 tanesini normal örüyorum. 8 ve 9. ilmeklerimi bu şekilde ikisini birlikte kapatıyorum. Tekrar 7. Şimdi 7 ilmeğimi normal ördüm. 8. ve 9. ilmeklerimi beraber örüyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Bu sıramı da tamamladım. Kesme işlemimi bitirdim. Şimdi ters tarafı ters öreceğim. Hiçbir işlem yapmadan ters bir şekilde bu sırayı tamamlayacağım. Ters örgümü tamamladım. Yine ön tarafa geldim. Şimdi bir önceki sırada 7 tane örüp 8 ve 9'u kesmiştik. Şimdi 6 adet ilmek örüp 7 ve 8. ilmeğimi keseceğim. Ama ilk ilmeğimi her zaman olduğu gibi hiç örmeden diğer şişime aktarıyorum. Bu şekilde. Evet, 2 ve 6. 7. ve 8. ilmeklerimi ikisini beraber örerek kapatıyorum. Bu şekilde. Tekrar 1 6. 7. ve 8. ilmeklerimi ikisini birlikte şu şekilde alarak kapatıyorum. Şimdi bu şekilde kesme işlemlerimize devam edeceğiz. İlk sıramda 10 tane ilmeğimi 10 ilmek onar bölmüştüm. 8 ilmek örüp 9 ve 10'uncuyu kapatmıştım. Bir sonraki sırada 7 ilmek örüp 8 ve 9'uncuyu kapatmıştım. Şimdiki sırada ise 6 ilmek örüp 7 ve 8.'yi kapatıyorum. Bu şekilde ön taraflarda sadece ilmeklerimizi birer birer eksilteceğiz. Şimdi öbür sırada 5 ilmek örüp 6 ve 7'yi kapatacağız. Diğer sırada 4 ilmek örüp 5 ve 6'yı kapatacağız. Diğer sırada 3 ilmek örüp 4 ve 5'i kapatacağız.
Diğer sırada 2 ilmek örüp 3 ve 4'ü kapatacağız. Diğer sırada 1 ilmek örüp 2 ile 3'ü kapatacağız. 1 ilmek örüp ikinci ve üçüncü ilmeği kestiğimiz sıraya kadar tamamlayıp gelelim. Son kesme sıramı da yaptım. Yani bir ördüm, bir ilmek ördüm, iki ilmek kestim. Daha sonrasında da ters örgümü tamamladım. Tekrar ön yüzdeyim. Şimdi burada artık kesme sıramız, sayımız bitti. Ancak buranı bir kez daha kesmek istiyorum. Çünkü çok yuvarlak bir şekilde o tepesinde boşluk kalsın istemiyorum. O yüzden bu sıramı da yine bir ilmek alacağım. Şu şekilde ikisini keseceğim. Bir ilmeğimi öreceğim. Diğerini keseceğim. Sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Bu sıramı da tamamladım. Şimdi ters tarafı geçtim. Ters tarafı da normal ters örgü örerek sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, artık örme işlemim bitti. Şu anda şişte kalan tüm ilmeklerimi keseceğim ve örgümü tamamlayacağım. Kesme işlemini şöyle yapıyoruz. Baştan 2 tane ilmeğimi örüyorum ve buradaki ilmeğimi diğer şişe aktararak tekrar sıradaki 2 ilmeğimi örüyorum. Tekrar şişteki tek ilmeği bu şişe hiçbir işlem yapmadan aktarıyorum. Daha sonrasında yine 2 tane ilmeğimi bu şekilde birlikte örüyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar geliyorum ve bu şekilde zaten burayı kesmiş oluyoruz. Bakın. Kesme işlemimi tamamladım. İpimi burada keseceğim. İpimi biraz uzun kesiyorum çünkü bu tepeyi büzme de kullanacağım o ipimi. O yüzden ipimi çok kısa kesmiyorum. Beremizin örme işlemini bitirdik. Bu birinci katı, beremizin birinci katı olacak. Videonun başında belirtmiştim. Çift kattan oluşuyor beremiz. Bu katın üzerine de modelde gördüğümüz çiçekleri öreceğimiz, tığla öreceğimiz kısma geçeceğiz. Ama önce bunu biz birleştirmemiz gerekiyor. Şimdi ben bunu sizlere birleştirdiğinizde dikiş izi olmaması için nasıl birleştirmeniz gerektiğini anlatacağım. Bu teknik çok daha temiz ve şık duruyor. Diğer örgülerinizde de kullanmanızı tavsiye ederim. Normalde ben ilmek atarken şurada benim ipim arttı. Bakın. Bu ipi kesmedim. Bununla dikeceğim normalde. Ancak size göstermek için farklı renkte bir ip şu anda kullanacağım. Evet. Beremizi dikmeye baştan, yani tepeden değil, buradan başlayalım. Burada ilk önce uçları birbirine şuradan ilmek attığımız, ilk ilmek attığımız uçları birbirine burada sabitliyoruz. Bu sabitleme işleminden sonra temiz dikiş, temiz görünmesi için nasıl bir dikiş yapacağız? Bizim her iki tarafta da, hatırlarsanız örme işleminde ilk ilmeğimizi hiç örmemiştik, almıştık direkt örmeden. Bakın o ilmekler şu anda burada. Bakın şöyle göstereyim. Bu birinci sıranın ilmeği ise bu ikinci sıranın ilmeği. Buradan da görüntüsü bu şekilde. Şu şekilde V harfi gibi bir zincir gibi birbirine şu anda burada bu şekilde bağlı durumdalar. Aynı görüntü bu tarafta da var. Burada da göstereyim. Bakın burada da yine şöyle baktığımızda o ilmeklerimizi şuradan görebiliriz. Bakın şöyle. Burası. Bir sonraki sıranın ilmeği yine şurası. Bakın ikisini birlikte aldım iğneye. Görebilin diye. Şöyle.
Şimdi bunlar bize yardımcı olacak. Bunları önce göstermek istedim. Nasıl yardımcı olacaklar? Şimdi buradan başlıyorum. Evet, şimdi şurada ilk ilmeğim var. Az önce göstermiştim. Bakın. İlk sıramın ilmeği. Şöyle. Bakın şuradan iğnemi geçiriyorum. İpimi aşağıya alıyorum. Üstten geçirdim bunu. Şimdi bunun altında da yine bir ilmek var. Şurası. İğneyle gösteriyorum önce. İyice anlaşılsın diye bakın. Şimdi oradan da aşağıdan yukarıya, yani tersten öne. Örgümün tersinden öne. İpimi şu şekilde geçirdim. Şimdi karşıya geçiyorum. Karşıda da ne vardı? İlmeklerim vardı. Bakın ilk ilmeğim şurası. Buradan iğnemi geçiriyorum. Bakın. Şöyle yandan gösterdiğimde, alttan gösterdiğimde de böyle görüntü. Yine üstten başladım. Üstten her zaman ilk ipinizi üstten, iğnenizi üstten geçireceksiniz. Evet, alttaki ilmeğim şurası. Bu ilmeğimi de bu şekilde tersten örgümün yüzüne doğru. Bu şekilde karşılıklı ipler olacak şekilde birleştireceğiz önce. Şimdi tekrar karşıya geçtim. Karşıda en son ipimi geçirdiğim ilmeğim burası. Bakın şurası. Şu ilmekten yine devam ediyorum. İpimin en son çıktığı yer burası. Buradan tekrar bu ilmeğe battım. İpimi çekiyorum. Alttaki ilmek burası. Bunun da yine arkadan öne, tersinden örgümün ön tarafına doğru geçiriyorum. Tekrar karşı. Yine en son ipimi aldığım, ipimi geçirdiğim ilmeğin burası. Tekrar buradan aşağıya, önden arkaya doğru bu şekilde. Şimdi alttaki ilmeğim burası. Buradan örgümün tersinden ön tarafa doğru. Hep bu şekilde devam edeceğim. Bir kez daha göstereyim. İpim burada, en son ipimi burada bırakmışım. Şu ilmekte. Bu ilmekten tekrar aşağıya iniyorum. Bakın ipimin en son geçirdiğim ilmeğimden devam ediyorum. Tekrar bunun bir alt ilmeğinden üste çıkıyorum. Bir alt ilmeğim de şurası. Umarım anlaşılıyordur. Evet, şurası bir alt ilmeğim. Evet, bu şekilde biraz hızlandırmam gerekirse şöyle. Bakın şimdi bu ipi birleştireceğim. İpi şu şekilde şuradan tutarak çekeceğim. Ve dikişi görmüş olacaksınız siz de. Evet. Farklı bir ip kullanmış olmama rağmen hiçbir şekilde dikiş görünmüyor. İp görünmüyor. Sadece yukarıda birleştirme yaptığım yer görünüyor. Ve burada çok sıkıştırmadığınız müddetçe örgünün
devamı gibi görünmeye başlıyor burada. Bakın, birleşme yerimin şurası ama sanki örülmüş gibi bir görüntüye sahip oluyor. O yüzden ben bu birleştirme şeklini çok seviyorum. Sanki bütün örülmüş gibi bir görüntü veriyor. Şimdi bu beremizi birleştirip gelelim. Beremin birleştirme işlemini tamamladım. En tepedeyim şu anda. Artık bu iğneyi de çıkartıyorum. İpim bu şekilde kalsın. Şimdi şu en son kesmede uzun bıraktığım ipimi iğneme takıyorum. Çünkü tepeyi artık oradaki boşluğu kapatacağız. Tepede bir yuvarlak var. Bakın şurada. Bu boşluğu kapatacağız. Büzeceğiz yani, daha doğrusu. Hemen şöyle şuradan başlıyorum. Her bir ilmeğe burada, yani bu kesme yapmış olduğumuz yere iğnemle batıyorum ve en son büzeceğiz orayı. Şu şekilde. Her birine batıyorum. Şu an başladığım noktaya geldim. Bunu bu şekilde elimle büzdükten sonra iki ipimi de aşağıya çekerek iki ipimi de aşağıda buluşturup bağlayacağım. İki ipimi de terse aldım. İyice sıkıştırıyorum. Hiç boşluk kalmadan şöyle ikisini birlikte bağlıyorum. Evet, ipimi de kestim. Bu berenin birinci katını tamamlamış olduk bu şekilde. Bu berenin boy ölçüsü tepeden itibaren şöyle, boy ölçüsü de 22 santim. Sizler bunu biraz daha büyütebilirsiniz ya da kısa tutabilirsiniz. Şimdi tığ ile üzerinin detaylarını örmeye sıra geldi. Artık bu bereyi bir süreliğine kaldırıyorum. Çünkü tığ ile üzerindeki çiçek motiflerini örmeye başlayacağım. Yine gri ipimle devam edeceğim. Bilgilendirme bandında bu ipimin 3 numara tığ ile örülmesi önerilmişti. Ancak ben 2 numara tığ kullanmayı uygun buldum. Şimdi bunun için öncelikle her zaman yaptığımız gibi bu şekilde bir ilmek oluşturuyoruz. Bu bizim hiçbir zaman örgümüzden değil, sadece ilmek oluşturmak için yaptığımız bir yöntem. Şimdi 4 tane zincir çekiyoruz burada. Ve ilk baştaki zincirimizi şu şekilde kilitliyoruz, ekliyoruz yani. Burada bir halka oluştu. Biraz sıkışık bir halka. Ancak tığ girebiliyor. Yine 4 tane zincirle devam ediyorum. Şimdi buraya ikili trabzan yapacağım. Nereye? 4 zincir çektiğim halkamın içine. Bu ipimi de, şu artan ipimi burada yürütüyorum, gizleyeceğim. İkili trabzan çalıştım. 2 zincir daha çektim. Yine halkamın içine, 4 zincir çekmiş olduğum halkamın içine ikili trabzan çalışıyorum. Yine 2 zincir. Çiçeğimin burada yuvalarını oluşturuyorum. Yaprakların geleceği yuvalar. İlk sıra çiçeklerim, şurada göstereyim. Bu bereyi oluşturan şu ilk sıradaki çiçekler 5 yapraklı. Sonraki sıra 6 yapraklı çiçeklerden oluşuyor. 5 yapraklı sırayı örmek için 5 tane yuvaya ihtiyacım var. Şimdi 2 tanesini yaptım. Üçüncüdeyim. 2 zincir çektim. Tekrar halkamın içerisine ikili trabzan çalışıyorum. 2 zincir daha çektim. İpimi yürütmeye devam ediyorum. Artan ipimi. İkili trabzan ördüm. Baktığımda 1,
2, 3, 4 tane yuvam olmuş. Beşincisi de 2 zincir çekerek başta çektiğim 4 zincirlik yerin 1, 2, ikincisine batarak oluşturduğum yuva olacak. Toplam 5 tane yuvam olmuş oldu burada. Burayı kilitleyerek bitiriyoruz. Evet. 5 tane çiçeklerim için yuva. Evet, şimdi ilk yuvaya, şuradaki yuvaya hiçbir şekilde ipime, tığıma ip dolamadan direkt batıyorum. İpimi alıp burada bu şekilde kilitliyorum. Şimdi 6 zincir çekiyorum. Şimdi tığıma burada 3 kere doluyorum. 1, 2, 3. Şimdi yine bu yuvadayım. İlk yuva. Burada tığımın üzerindeki tüm ilmekleri 2 2 alarak sonuna kadar ulaşacağım. İlk ikisini aldım. İkinci ikisini aldım. Üçüncü ikiyi aldım. Ve son 2 tane kaldı. Onu da şu şekilde aldım. Yani 4 hamlede bu trabzanlarımı bitiriyorum. Şimdi yine 3 tane ipimin üzerine doladım. Aynı yere, bu yuvadayım hala. Burayı doldurmadan diğer yuvaya geçmeyeceğim. Yine 2 2 2 2 ilmek ve sonuncusunu da aldım. Bu şekilde çiçeğimin yapraklarını oluşturuyorum. Yine 3 tane ipimin üzerine, tığımın üzerine aldım. 2 2 bunları örüyorum. Şimdi sonuncuyu yapıyoruz. 2 2 alarak bunu tamamlıyorum. Evet, zincir hariç burada 2 2 tığımın üzerine 3 kere dolayarak 2 2 aldığım trabzanlarımdan 4 tane yapıyorum. Daha sonrasında 6 zincir ve hiçbir şekilde tığımın üzerine ip almadan yuvaya bu 6 zincirimi şu şekilde kilitliyorum kaydırarak. İlk yaprağını oluşturdum çiçeğimin. Şimdi ikinci yuvadayım. İkinci yuva burası. Hiç ipime, tığıma ip almadan yine buraya önce ilmeğimi kaydırıyorum. Şimdi 6 zincir. Altı zincirden sonra tığıma 3 kere dolayarak bu yuvamı 4 tane trabzanla dolduracağım. Dört tane trabzanımı çalıştım yuvamın içerisine. Şimdi 6 zincir çekiyorum. Çektiğim 6 zinciri yine aynı yuvaya kilitliyorum. Şimdi 3. yuvaya geldim. 3. yaprağımı çalışacağım yuva burası. Hiçbir şekilde tığıma ip almadan direkt yuvanın içerisine batıp ipi alıp içinden geçiriyorum. Şimdi bu yuvayı da yapacağım. Bu şekilde 5 tane yaprağımı, 2 tanesini çalıştık. Diğer üçünü de çalışalım. Son yaprakta tekrar görüşelim. Son yaprağa kadar geldim. 5. yapraktayım. 6 zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya bu 6 tane zincirimi bu şekilde kaydırarak kilitliyorum. Şimdi burada nasıl bitiş yapacağız? Bu bitişi her bir çiçekte bu şekilde yapmanızı öneriyorum. Bir zincir çektik. Şuradaki ikinci trabzanın ipine yine burada bir kaydırma yapıyorum. Tekrar 2 zincir çektim ve burada ipimi kesiyorum. Daha sonrasında buraya da
bir düğüm atıyorum. Çünkü bunlar makinede yıkanıyor, kurutma makinesine atılıyor, bayağı hırpalanıyorlar. Dolayısıyla sökülmemesi için bu şekilde sağlam bitirmeyi tercih ediyorum. İpimi kesiyorum. Şurada başlangıçtaki ipimizi de keselim. Temiz bir çiçek elde etmiş olalım. Evet, çiçeğimiz bitti. Şimdi ikinci çiçeği bu şekilde çalışacağız. İkinci çiçekte eklemeyi göstereceğim. Bu çiçekleri birbirine eklememiz gerekecek çünkü bereye dikebilmemiz için. Şimdi ikinci çiçeğe başlıyorum. İkinci çiçeğimin ilk yaprağını ördüm. Sadece 6 zincir çekip buraya kapatacağım. Onu yapmadım çünkü bu aşamada ekleme yapmam gerekiyor. 4 tane trabzanımı çalıştıktan sonra çiçeğime ekleme yapacağım. Öncelikle burada şunu anlatmam gerek. Çiçeğimi, diğer çiçeklerimi de eklemesini yaparken hep şu yandaki iki yaprakları kullanacağız. İki yaprak, şu iki yaprağın şu köşelerini ekleyeceğiz. Her zaman yukarıda 1, 2, 3 tane yaprak kalacak. Aşağıda da 1, 2 tane yaprak kalacak. Yani eklediğimizde 3, 4 tane, 5, 6 tane çiçeği yan yana eklediğimizde her zaman altta 2 yaprağın, üstte de 3 tane yaprağın kalmış olmasına dikkat ediniz. Şu anda diğer ikinci çiçeğimi ilk yaprağını 6 zincir, sondaki 6 zinciri çekmeden çalıştım. Şimdi bu aşamada ekleme yaptıktan sonra 6 zincirime devam edeceğim. Bu çiçeğimin şu köşesine, bu yaprağın şöyle söyleyeyim, şu yandaki iki yaprak, bu tepe yaprağım, yandaki iki yaprağımdan bahsediyorum. İki yaprağımın şuradaki köşesine tığımı zincire, buradaki yaprağın 6 zinciri vardı, oradaki zincirin ilkine ve tersten, arkadan yani bu şekilde battıktan sonra ipimi alıyorum ve hiçbir işlem yapmadan tüm ilmeklerimden kaydırıyorum. Bu şekilde buraya bunu eklemiş oluyorum. Şimdi normal çiçeğimi, ikinci çiçeğimi örmeye devam edeceğim. 6 tane zincirde kalmıştım. 6 zincir çekiyorum ve normal yuvama kilitleme işlemini yapıyorum. Evet, bakın buraya şu anda bunu ekledim. Şimdi ikinci yaprağımı çalışacağım. İkinci yaprağımın başlangıcında bu sefer ekleme yapacağım. İkinci yaprağımın 6 zincirini çekeceğim. Önce tabii diğer yaprağın yuvasına kaydırma işleminden sonra 6 zincirimi buraya çektikten sonra şimdi ikinci yaprağımın köşesi şurası. Yine bu yaprağın 6 zincirinin ilk şuradaki zincirine batıyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. Sadece ipimi burada kaydırıyorum. Bakın burada da ekleme işlemini yapmış olduk. Şimdi normal çiçeğimi örmeye devam edeceğim. Ne yapıyorduk? 3 tane tığın üzerine ip alıyorduk. Ve burayı 2 2 alıyorduk. Ve bunlardan toplam 4 tane yaprağımıza oluşturmak için çalışıyorduk. Evet, 2 tane çiçeğimi birbirine ekledim. 2 yaprak karşılıklı. Şimdi üçüncüsünü şu 2 yaprağa ekleyeceğim. Üçüncü çiçeğe geçiyorum. Üçüncü çiçeğe geçmeden önce şu açıklamayı yapmak istiyorum. Bunun üzerine tamamlandığında dikeceğiz. Bu buraya monte olacak. Şimdi benim hesabıma göre ön taraf için bundan 4 tane yaptığımda burayı karşılıyor. Bu ölçüyü karşılıyor. Fakat 4 tane yaptığımda biraz benim şöyle çiçeğim kenardan taşıyor. Taşmasını da istiyorum çünkü bu kafaya giyildiğinde esneyecek. Bunun da esneme payını düşünerek
Bu da bir miktar esneyecek. Ancak ikisinin birlikte esneme payıyla beraber bunu da hesaplıyorum. Hesaplıyorum derken bir matematiksel hesaplama yapmıyorum. Bunların hepsini göz kararı düşünüyorum. 4 tane ön tarafa, 4 tane de arka tarafa olmak üzere çiçek çalışmam gerektiğine karar verdim. Burada 8 tane toplam alt sırada çiçek birbirine ekleyeceğim. 5 yapraktan oluşan. Ben en başta 3 numara tığ ile bunu ördüğümde daha büyük bir çiçek çıkmıştı ortaya. O yüzden 2 numara tığa geçtim. Daha küçük olmasını istedim. Sizlerde de eğer bu şekilde çiçeğin daha büyük ya da daha küçük olduğunu düşünüyorsanız tığ değiştirebilirsiniz. Tığı değiştirdikten sonra çiçeğin büyüklüğü ve küçüklüğü noktasında şu şekilde yan yana koyarak bir tane çiçek örüp onun genişliğini şu şekilde tekrar ederek bir mezura yardımıyla da yapabilirsiniz bunu. Ben göz kararı yapmıştım. Bunun buraya kaç tane çiçek gerektiğini sizler de bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Ancak eğer benimle beraber aynı incelikte, aynı ölçülerde örmüşseniz bu berenizi, şu benim yaptığım ve kullandığım tığ ile bu incelikteki ve bu tığ numarasıyla beraber çiçekleriniz hemen hemen bu minvalde, bu büyüklükte olacaktır ve verdiğim sayıda benim bereme yapacağım sayı, çiçek sayısıyla aynı olacaktır. Dediğim gibi buraya 8 tane çiçeği birbirine ekleyeceğiz. Şimdi ben üçüncüsünü de yapacağım. Üçüncüsünü de yaptıktan sonra, eklemesini yaptıktan sonra 8. çiçeğe kadar ekleyip geleceğiz. 8. çiçekte çünkü 4 tane ekleme yerimiz var. Onu göstermek istiyorum. Üçüncü çiçeğimin ilk yaprağını tamamlamak üzereyim. 6 zincir çektiğimde tamamlamış olacağım. 6 zincir çekmeden önce ekleme yapmam gerekiyor. Burada 2 tane eklenmiş birbirine çiçeğim vardı. Her zaman şu iki yaprakları birbirine ekleyeceğiz. Şimdi baktığımda o zaman sırada şu iki yaprak var. Buradan başlayacağım. Önce buraya ekleyeceğim. Sonra diğer köşeye geçeceğim. Evet, şu anda eklemeye başlayabilirim. Çiçeğimin arkasından şu yaprağıma, şu yaprağıma şöyle köşesinden, yani ilk zincirinden, 6 zincirin ilk zincirinden hiçbir işlem yapmadan kaydırıyorum ve çiçeğimi normal örmeye devam edeceğim. 6 zincirde kalmıştım. Onu da tamamlıyorum ve bu yaprağı da aynı zamanda tamamlamış oluyorum. Şimdi ikinci yaprağıma geçiyorum. İkinci yaprağımın yuvası. Şimdi 6 zincirimi çekip burada ekleme yapacağım. Bu yaprağın başında ekleme yapıyorum. Öbürünün sonunda yapmıştım. Şimdi bunun başında yapıyorum. Tekrar şöyle baktığımızda şunun köşesi. Buradaki ilk zincire bu şekilde kaydırarak ipimi eklememi yapıyorum. Daha sonrasında örgüme, çiçeğimi örmeye, burada üçüncü çiçeğimin ikinci yaprağını örmeye devam ediyorum. Evet, üçüncü yaprağımı da çiçeğimi de şu anda ekledim ama üçüncü çiçeğimi tamamlamadım, tamamlayacağım. Bakın bu şekilde her zaman için eklediğinizde 2 tane yaprak aşağıda kalacak, 3 tane yaprak yukarıda kalacak. Buna dikkat ederek toplamda 8 tane çiçek olacak burada. Şu anda 3 tanesini ördük. Geri kaldı 5 tane. Son çiçekte 8. çiçeğin ilk yaprağındaki ekleme yerine kadar örerek gelelim. 7 çiçeği birleştirdim ve 8.'deyim.
8.'nin birleştirme noktasına kadar şu anda ördüm. Şimdi birleştireceğiz. Ancak birleştirmeden önce kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi bunu artık yuvarlak hale getireceğiz. Yani hem bunu hem sondakini hem baştakine bu şekilde birleştirmemiz gerekiyor. Yani bunun sondakinin 2 tane yaprağıyla baştakinin 2 tane yaprağının aynı şekilde bu son örmüş olduğum 8. Çiçeğimi birleştirmem gerekiyor. Şimdi normal şuradan şu köşeye birleştirmemi yapıyorum. İlk yaprağımı ördüm ve birleştirme yerindeyim zaten. Bu şekilde. Evet, şöyle bakıyorum. Şuraya birleştirme yapacağım. Şu köşeye. Hemen ilk zincirime birleştirmemi yaparak ilerliyorum. 6 zincir çekip diğer birleştirme yerime kadar geliyorum. Şimdi 6 zincir çektim. Bu sefer bu çiçeğime kenarına, köşesine, daha doğrusu ilk zincire ekleme yapıyorum. Ve bu yaprağımı normal örmeye devam ediyorum. İkinci yaprağımı da tamamladım. Burada çiçeğime ekleme yaptım. Şimdi 3. yaprağımı çalışacağım. 3. yaprağımda yaprağımın sonundaki 6 zincir çekmeyeceğim. Çünkü orada bir ekleme yapacağız. Oraya kadar gelelim. 3. yaprağımı tamamladım. 6 zincir çekeceğim tamamlamak için. Ancak burada bir ekleme yapacağız. Nereye ekleme yapacağız? Şöyle göstereyim. Bakın burada bu sonundaki çiçeği çalışıyorum. Baştaki çiçeğimin şu köşesine, yani bunu şöyle yaparak şuraya çalışacağım. Yani altta her zaman 2 tane yaprağım kalacak. Son çiçeğimde de yine aynı kurala dikkat edeceğim. 1-2 yaprak kalacağı için ikinci yaprağımın şu köşesi birleştirme yerim, ekleme yerim yani. Şimdi hemen oraya tığımla eklememi yapacağım. Zincirinden hemen batıyoruz. Şimdi 6 zincir çekerek çiçeğimi tamamlıyorum. İlk eklememi yaptım buraya. Şimdi bu yaprağımın köşesine şuraya son eklememi yapacağım. Bunun için diğer yuvaya geçiyorum hemen. 6 zincirimi çekip hemen eklemeye geçiyorum. 6 zincir çektim. Buraya eklemiştik. Şimdi şu köşe. Bunun hemen ilk zinciri. Bu şekilde eklememi gerçekleştiriyorum. Şimdi çiçeğimin yaprağını örmeye devam edeceğim. Ve çiçeğimi tamamlıyorum sonuna kadar. Çiçeğimi tamamladım. Son çiçeğim bu şekilde hepsini birbirine bağlamış oldum. Bu bitmedi. Daha üstüne örmeye devam edeceğiz. Ama yine de ben şöyle göstermek istedim. Bakın. Böyle çiçeklerin buruşuk olması canınızı sıkmasın. Panik yapmayın. Çünkü bunlar düzelecek. Buraya monte edildikten sonra. Evet, şimdi üst sıra çiçeklerimizi örmeye sıra geldi. İlk çiçeğimin ortasını 6 yaprak olacağı için 6 yuva olarak çalıştım. Şu ana kadar yapmış olduğumuz aşamaların hepsi aynı. Tek fark 6 adet yuva oluşturmuş olmak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Çünkü 6 yapraklı olacak bunlar. Şimdi ilk yaprağımı daha önce yapmış olduğumuz gibi ekleme aşamasına kadar örüyorum. Normal burada yaprağımı
ekleyeceğim yere kadar geliyorum. Ekleme yapacağım köşeye kadar geldim. Ve şu an 6 zincirimi çekmedim. Burada ekleme yapacağım. Önce ekleme yerlerimle ilgili açıklama yapmak istiyorum. Ekleme yerlerimiz her bir çiçeğin şu orta kısmı. Yükseltinin, iki yükseltinin ortası. Buraya yerleşecek çiçeklerimiz. Dolayısıyla eklemeye hep buradan başlayacağız, bu köşeden. 1, 2, 3, 4 noktada şimdi ekleme yapacağız. Öncelikle ilk noktamız iki çiçeğin ortası olacağı için şuradan başlayacağım. İlk ekleme yerim burası. Yani 3 tane yaprağım vardı. 3 yaprağımın en tepesini hemen bu taraftaki köşesi. Hemen şöyle çevirip tığımı geçirip buradan eklememi yapıyorum. Yine kaydırarak şimdi 6 zincir çekerek bu yaprağımı tamamlayacağım. Şimdi diğer yaprağımı öreceğim. Diğer yaprağıma hemen geçiyorum. 6 zincir çekeceğiz ve burada yine bir ekleme yapacağız. Şimdi ikinci eklememi yapacağım. İkinci eklemem hemen takip eden yaprağın köşesi. Evet, şöyle göstermem gerekirse burası. Devam edeceğiz tekrar. Şimdi burada bu yaprağı tamamlayacağız. Şimdi ikinci yaprağımdayım. İkinci yaprağımın 6 zincirini çekmedim. Çünkü yine burada şuraya bir ekleme yapmam gerekiyor. Bakın şu köşeye. Şöyle gösterirsem daha açık olur herhalde. Bakın şu köşeye. Yani bu ikinci yaprağımı bir sağa bir de sola birleştirmem gerekiyor. Şimdi hemen şuradaki köşeye eklememi yapıyorum. Eklememi yaptıktan sonra 6 zincirimi çekip bu yaprağımı tamamlayacağım. Bakın. Evet, yaprağımı tamamladım. Şimdi diğer yaprağıma geçiyorum. Üçüncü yaprağıma. Üçüncü yaprağımın başını da 6 zincir çektikten sonra şu köşeyle birleştireceğim. Evet, 6 zincir çektim. Şimdi ikinci çiçeğimin, yani şu birinci çiçeğimdi, bu ikinci çiçeğim. İkinci çiçeğimin yukarıdaki 3 yaprağının ortasındaki yaprağın şu köşesi. Tekrar terse çeviriyorum. Eklemelerimizi hep tersten yapıyoruz. Şimdi çiçeğimi, yaprağını örmeye devam ediyorum. Bu çiçeği bu şekilde 6 yaprak olarak tamamlayıp gelelim. Evet, ilk çiçeğimi eklemesini tamamladım. Şimdi ikinci çiçeğe geldik. İkinci çiçeği de buraya, bu boşluğa monte edeceğiz. İkinci çiçeği göstermek istedim çünkü ilk çiçekte 3 noktadan birleştirme yaptık. İkinci çiçekte ise 1, 2, 3, 4, 5, 6 noktadan birleştirme yapacağız. O yüzden bunları sizinle paylaşmak istedim. İkinci çiçeğimin birleştirme yerine kadar şu şekilde ördüm. Şimdi 6 zincir çekmeden ilk birleştirmemi yapacağım. Ve bundan sonrakileri de, bundan sonraki çiçeklerimizi de gösterdiğim gibi yapacağız. Yine bu sırada da 8 adet çiçek çalışacağız. 8. çiçeğin
en son olan çiçeğin eklenmesini tekrar göstereceğim. Şimdi artık eklemeye hep yandaki çiçeğin, şu çiçeğin şu iki tane yaprağından bahsediyorum. İki yaprağından bahsediyorum. Bu iki yaprağın şu yaprağının kenarından. Yani hem buradan birleşecek hem de şuradan şuraya kadar birleştireceğiz. Şimdi şu köşeden şuradan hemen başlıyorum birleştirmeye. Birleştirmemi yaptım. Şimdi normal çiçeğimi yaprağını tamamlıyorum burada. Yaprağa geçiyorum. 6 zincir çekip hemen bir ekleme yapacağım. İkinci eklememi de yine 6 yaprakla çiçeğimin hemen takip eden köşesine ikinci eklememi de yaptım. Umarım anlaşılıyordur. Şu şekilde. Şimdi yaprağımı örmeye devam ediyorum. Evet, ikinci yaprağımın da birleştirme yerine kadar geldim. Sırada şu köşe var. Burayı birleştireceğim. Bakın böyle iki yaprağı, şu bir ve iki yaprağı bu bir ve iki yaprakla birleştirdim. Şimdi alt kısmın şu 3 tane üstte kalan 5 tane olan yapraktan 3 tane üstte kalanı şu köşesini birleştireceğim. Evet, bakın burada birleştirmemi yaptım. Şimdi 6 zincirimle bu yaprağımı tamamlıyorum. Şimdi bir sonraki yapraktayım. 6 zincir çekerek önce ekleme yapacağım. Yani 4. yapraktayım. Özür dilerim, 3. yapraktayım. Evet, çiçeğimizin 3. yaprağındayız. Şimdi sıradaki yerim burası. Burayla birleştireceğim. Eklememi yaptım. Buraya yaprağımı örmeye devam ediyorum. 3. yaprağımın trabzanlarını çalıştım. 6 zincirini çekmedim çünkü buna da bir 3. yaprağın hem bu köşesine başlangıcında hem de sonunda bir ekleme yapmamız lazım. Neresi eklenecek? Şu köşe, hemen şurası. Ters çeviriyorum. Hemen ilk zincire eklememi yapıyorum. Evet, bu şekilde eklememi yaptım. Şimdi 6 zincirimi çekiyorum. Şimdi 4. yapraktayız. 3 tane yaprağımı ekledim. Eklememi oluşturdum. 4. yaprağımı bu çiçeğimin, şu çiçeğimin köşesine ekleme yapacağım. Başında yapacağım, yani 4. yaprağı. Altı zincir çektim. Hemen şuradaki köşeye, bakın şöyle, şurası, arkadan eklememi yapıyorum. Eklememi yaptım. 4. yaprağımı örmeye devam ediyorum. İkinci çiçeğimin de ekleme kısımlarını bitirdim ama çiçeğimi tamamlamadım. Tamamlayacağım birazdan. İlk çiçeğimde 1, 2, 3, 4 noktadan ekleme yapmıştık. Bu ilk çiçek için böyle. Bundan sonrakiler için ise, yani ikinci çiçeğim gibi ekleme yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 noktadan
ekleme yaparak ilerleteceğim. Dediğim gibi çiçeklerimi buradaki alttaki iki çiçeğimin şunların arasına monte edecek şekilde örüyorum. O yüzden eklemeleri bu şekilde yapıyorum. Şimdi bu çiçeğimi tamamlayacağım. İki yaprak daha örmem gerekiyor. Devam edeceğim. Sizler bu şekilde bu iki tanesini örmüş oluyoruz. 7 tane örüp 8.'nin başında tekrar görüşelim. Çünkü 8. çiçeğimiz son çiçek. Onu buraya eklemesini ayrıca göstereceğim. 8. çiçeğimin ekleme yerine kadar geldim. Şimdi burada son çiçeğim, artık şu boşluğa bu çiçeği yerleştireceğiz. Son çiçek olduğu için şuradan başlayacağız. Yine her zaman olduğu gibi 6 çiçeğimin iki yan yaprağından bahsediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 noktadan birleştirme yapacağız. Şimdi şuradan başlıyorum hemen. Altılı çiçeğimin iki yan yaprağının şu köşesi. İlk yerim orası. Ve burada aslında görmüş olduğumuz her bir tepeye, çiçek kenarına, köşesine ekleme yapacağız. Eklememi yaptım, çiçeğime yaprağını tamamlamaya devam ediyorum. İlk eklememi gerçekleştirdim. İkinci çiçeğimin 6 zincirini çekip tekrar yine bir ekleme yapacağım. Sıradaki tepe noktası şurası. Bakın. Sırayla görmüş olduğum her bir yükseltiye, çiçeğin kenarının köşesine ekleme yapacağım burada artık. Devam ediyorum yaprağımı tamamlamaya. İkinci yaprağımın da ekleme kısmına kadar geldim. Şimdi sıradaki yükseltim şurası, bu köşe. Hemen oraya da bir ekleme yapıyorum. Ve çiçeğimin yaprağını tamamlıyorum. Çiçeğimin 3. yaprağındayım. 3. yaprağımı da başında hemen sıradaki yükselti şurası. Hemen buraya eklememi yapıyorum. Ve çiçeğimin yaprağını tamamlamaya devam ediyorum. Hala 3. yaprağımdayım. 3. yaprağımı tamamlamadım. Şimdi ekleme yapacağım çünkü. Ondan sonra 6 zincir çekeceğim. Sıradaki yükselti hemen şurası. Hemen oraya da bir ekleme yapıyorum. Ve çiçeğimi tamamlıyorum. Dördüncü yaprağıma geçtim. 6 zincirimi çektim. Şimdi burada yine bir ekleme yapacağım. Sıradaki köşe burası. Eklememi yapıp yaprağımı örmeye devam ediyorum. Hala 4. yaprağımdayım. 4. yaprağımın diğer tarafını ekleme yerine kadar ördüm. Şimdi sıradaki köşeye eklememi yapıyorum. Ve bu yaprağımı artık tamamlıyorum. Şu anda 5. yaprağın ilk 6 zincirini çektim. Burada bir ekleme yapacağım. Bu eklemem son eklemem olacak. Şöyle göstereyim. Şuraya bunu ekledikten sonra ekleme işlemimiz bitmiş olacak ve bu sırada, bu çiçeklerin olduğu sırada bitmiş olacak. Şimdi eklememi yapıyorum ve çiçeğimi tamamlıyorum. 8. çiçeğimi de tamamladım, ekledim. Böylelikle ilk 2 sıra çiçeğimizi tamamlamış olduk beremizin. Şimdi 3. sıra için bu sefer 4 yapraklı çiçeklerden, bunların 4 yapraklı halinden öreceğiz. Bunun için buraya aşamaya kadar hiçbir değişiklik yok. Tek fark, buraya 4 tane yuva yapmanız gerekiyor. 1, 2, 3, 4.
4 tane yuva yapıp 4 tane yaprağı olan çiçeklerden çalışacağız. İlk yaprağımı ben sonuna kadar geldim. Ekleme yerindeyim. Şimdi ekleme yerinden ekleme yapılacak yeri göstereceğim. Öncelikle şöyle anlatayım. Yine bu çiçeklerimizi de iki çiçeğin ortasına monte edeceğiz. İlk ekleme yerimiz burası. 1, 2, 3, 4. İlk çiçek için, ikinci çiçekte daha farklı olacak sayısı. İlk çiçek için ekleme yerlerimiz 1, 2, 3, 4. Hemen şu noktadan çiçeğimin ilk yaprağının 6 zincirini çekmedim. Ekleme yerindeyim. Hemen şu noktadan başlıyorum eklemeye. Ve 4 tane yaprağımı ekleme yapacağım. İlk eklememi gerçekleştirdim. Çiçeğimi örmeye, tamamlamaya devam ediyorum. İkinci yaprağımdayım. İkinci yaprağımın da 6 zincirini çektim. Şimdi hemen bir ekleme yapıp sonra devam edeceğim. İkinci eklemem takip eden yaprağımın tepesi, hemen şurası. Çiçeğimin ikinci yaprağındayım hala. İkinci yaprağın 6 zincirini çekmedim çünkü hemen şurada bir eklemem olacak. Takip eden köşem şurası. Ekliyorum ve yaprağımı tamamlıyorum. Şimdi üçüncü yaprağımdayım. Ve 1, 2, 3 noktadan eklememi yaptım. Sırada şu noktam ve son noktam var. Bu ilk yaprak için böyle dediğim gibi. Şimdi eklememi yapıp çiçeğimi de tamamlayacağım. Şurayla hemen eklememi yapıyorum ve çiçeğimi de tamamlıyorum. Evet, ilk çiçeğimi şu anda ekledim, bitirdim. İkincisini ekleyeceğiz. İkincisini de yine iki çiçek arasındaki boşluğa monte edeceğiz şuraya. Ve bundan sonraki çiçeklerimizi de aynen burada eklediğimiz gibi yapacağız. Son çiçeğimiz yani 8 çiçek yine burada çalışacağız. 8. çiçeğin eklemesini yeniden göstereceğim. İkinci çiçeğimin ilk yaprağının sonuna kadar, ekleme yerine kadar geldim. 6 zincirimi çekmedim. Şimdi ekleme yapacağım. İlk eklemem şurası. Oradan başlayıp takip eden tüm tepelere, sivri olan her yere çiçek yapraklarına eklemelerimi yapacağım. Hemen şuradan, bakın şuradan, bu 4 yapraklı çiçeğimin en tepesindeki çiçeğin kenarından eklememe başlayacağım. İkinci yaprağımın 6 zincirini çektim. Şimdi hemen takip eden yaprağımın kenarın köşesine eklememi gerçekleştiriyorum. İkinci yaprağımın da sonuna kadar, yani ekleme yapacağım yerine kadar geldim. Hemen takip eden yaprağım, sıradaki yaprağım şurası. Buraya hemen birleştirme yapıyorum. Evet, iki yaprağımın şu şekilde eklemesini yaptım. Şimdi diğer yapraklarımı da şu şekilde şuradan devam ettireceğim. Üçüncü yaprağımın 6 zincirini çektim. Sıradaki yaprağım şurası. Buranın köşesine hemen eklememi yapıyorum. Dördüncü yaprağımın başındayım. Yani ekleme yapacağım. Nereye? Hemen şuraya ekleme yapacağım. İkinci çiçeğimi de tamamladım. Şimdi bundan sonraki çiçeklerimizi bu şekilde tamamlayacağız, ekleyeceğiz. Tekrar özetlemem gerekirse eklemeyi buradan başlıyoruz. Şaşırmayın, şuradan falan başlamıyoruz. En tepedeki yaprağımızın kenarından
başlıyoruz. Siz bunu eklemeye devam ettikçe bu biraz yukarıya doğru kasılacaktır. Endişe etmeyin, kasılması, küçülmesi istediğimiz bir şey. Çünkü berenin şeklini alacak, yuvarlak şeklini. 7 tanesini ekleyelim. 8. en son çiçeğimizde tekrar görüşelim. Beremin 3. sıra çiçeklerini, 4 yapraklı olan çiçeklerini de tamamladım. Gördüğünüz gibi yukarı doğru bir daralma var. Şimdi şuraya en son çiçeğimizi yerleştireceğiz. Bunun için ilk yaprağımızın 6 zincirini çektikten sonra şu noktadan başlayıp bu noktadan başlayıp tüm görmüş olduğumuz köşelere birleştirme yapacağız. Hemen başlıyorum. 6 zincir çektikten sonra buradan başlıyorum. Buraya ekleme yapıyorum hemen. Şimdi çiçeğimi örmeye devam edeceğim. Şimdi burada da bir ekleme yapacağım. Bunu da hemen yanındaki çiçeğimin şu köşesine yapacağım. Ve burası bu şekilde daire halinde olacak. İlk yaprağımın eklemesini tamamladım. Gördüğünüz gibi şöyle baktığımızda yukarıdan burası artık bir daire haline aldı. Şimdi devam ediyorum yapraklarımı örüp eklemelerimi yapmaya. Şimdi ikinci yaprağımın 6 zincirini çekip hemen bir ekleme yapacağım. İkinci yaprağımın 6 zincirini çektim. Hemen şuradaki köşe, takip eden sıradaki köşeye eklememi yapıyorum. Evet, eklememi gerçekleştirdim. Şimdi bu yaprağımı tamamlayacağım. İkinci yaprağımın da 6 zincirini çekmedim. Ekleme yerindeyim. Hemen takip eden şuraya eklemiştim. Hemen buraya bir ekleme yapıyorum. İkinci yaprağımı tamamladım. 6 zincir çekerek yaprağımı tamamladım. Diğer 3. yaprağıma geçtim. 6 zincir çektim. Şimdi yine bir ekleme yapacağız. Hemen sıradaki köşeye, burası yani, eklememi gerçekleştirdim. Yaprağımı tamamlamaya devam ediyorum. Üçüncü yaprağımın solundayım. Yani ekleme yapacağım yerde. Hemen bakıyorum, sıradaki köşem şurası. Buraya hemen eklememi yapıp çiçeğimi de tamamlıyorum. 3 yaprağımı şu şekilde eklemesini yaptım. Şimdi son yaprağımdayım. Son yaprağımın bir köşesini şuraya, bir köşesini de buraya ekleyeceğim. Şimdi son yaprağımın 6 zincirini şu anda çektim. İlk eklememi sıradaki takip eden şu köşeye yapıyorum. Evet, son yaprağımın ekleme yerindeyim. Artık son eklememi yapıyorum. Zaten bir tane şu çiçeğimizin köşesi kaldı. Hemen oraya eklememi yapıyorum ve çiçeğimi tamamlıyorum. Evet, tüm eklemelerimi bitirdim. Çiçeğim bu şekilde, son çiçeğim. Artık son tepedeki son çiçeğimizi çalışacağız. Beremin son çiçek sırasını tamamladım. Sadece sona yaklaştık artık. Şuraya bir tane tepeye çiçek çalışacağız. Sonrasında da dikim aşamasına geçeceğiz. Şimdi bunun için 4 yapraklı bir çiçek çalışacağız. 4 yapraklı çiçeğimiz diğer 4 yapraklı çiçeğimizden biraz daha büyükçe olacak. Ve bu çiçeği, bu son çiçeği çok sıkı sıkı örmemenizi, hatta bol örmenizi sizlere tavsiye ediyorum. İlk aşamada ilk yaprak için 6 zincir çekiyorduk.
Şimdi 7 zincir çekeceğiz. Hemen şuradaki daireye eklemelerimizi aynı zamanda yaparak gideceğiz. 7 zincirimi çektim. Şimdi hemen şu ekleme yerlerimiz hep şuralar, şu kısımlar. Buralara ekleme yapacağız çiçeklerimizin yapraklarını. Şimdi 7 zincir çektim. Hemen bir ekleme yapıyorum. Burada. Eklememi yaptıktan sonra normalde burada 3 tane tığımızın üzerine ip doluyorduk. Şimdi 4 yapacağız bunu. 1, 2, 3 ve 4. Yine bu yuvaya batarak ikişer çıkışta 2 çıkarak bu çiçeğimizin yapraklarını çalışacağız. Şimdi bu yaprağı tamamlayacağım. Yaprağın sonunda bir eklememiz daha var. Orayı göstereceğim. Şimdi ikinci ekleme yerimdeyim. Çünkü birinci yaprağımı şu şekilde ördüm. İkinci ekleme yerim hemen takip eden şu kısım. Hemen şurası. Evet, 7 zincir çektim. Hemen yine aynı yere tamamlıyorum. Evet, ilk eklememizi bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Tepe noktasında. Şimdi bu şekilde tüm yapraklarımızın başında ve sonunda gösterdiğim yerlere eklemelerimizi yaparak tepe noktasını çalışalım. Evet, şu anda 2 tane beyremi de bitirdim ve iç içe geçirdim ama dikmedim. Gördüğünüz gibi şu tepe noktası, tepeyi de birleştirdim. Şimdi bu noktada dikme işlemine geçeceğiz. Dikme işleminin detaylarını şu anda sizlerle paylaşacağım. Burada şu içeride kalan bir dikişimiz vardı. Dikişimizin şu şekilde ortalayarak alttaki böreğimizi tam böyle sağını solunu aynı, isterseniz bu aşamada mezuradan faydalanabilirsiniz. Ben göz kararı yapıyorum. Sağına ve soluna eşit bir şekilde bırakarak önce alt belemi düzeltiyorum. Üstteki belemi de 4 tane motifim ön tarafta, 4 tane motifim de arka tarafta olacak şekilde yerleştirmesini şu şekilde yapıyorum. Evet, 4 tane çiçeğim bu dikişin sağında 2 tane, solunda 2 tane olmak üzere şöyle ayarlamasını yaptıktan sonra kabaca ön tarafa bakıyorum. Aynı şekilde 4 tane çiçeğim de orada olmuş mu diye. Evet, şu anda istediğim şeye ulaştım. Bunu yaptıktan sonra şu şekilde ikisini birlikte gerdirerek de düzeltebilirsiniz. Evet, şu anda istediğime ulaştım. Evet. Şimdi bu aşamada artık bir toplu iğne yardımı gerekiyor. Bir de mezura. Mezuranızda şu kıvrılan yeri açarak şöyle yan göstereyim. Buradan şu çiçeklerimizin şu köşeleri var. Uçları. Şu şekilde 2,5 santim yeterli. 3 de yapabilirsiniz. 2,5 santimlik olan yere kadar bu çiçeğimin köşesini şöyle uzatıyorum. Bakın. Uzattıktan sonra dikmeden önce bu işlemi yaparsanız çok daha rahat bir dikme işlemi sağlarsınız. Hem daha verimli olur. Bu şekilde her bir köşeyi buradan buraya uzaklığı 2,5 santim olacak şekilde
Bakın şöyle 2,5 santim ayarladıktan sonra toplu iğnemi buraya sabitliyorum, bunu kaymasın diye. Her bir çiçeğimin köşesini bu şekilde toplu iğnemle sabitleyeceğim dikmeden önce. İğneleme işlemini şu anda bitirdim. İğneleme işlemini yaptıktan sonra iki elinizle beraber şöyle iyice oturması için esnetebilirsiniz. Bu iğneleme işleminden sonra şu kıvrıklığı şu şekilde açarak şu hizayı tekrar bir kontrol etmenizi öneriyorum. Aşağıda kalan, yukarıda kalan bir yamukluk var mı? Hepsi aynı hizada mı? Göz kararı şu şekilde hem öne hem arkayı kontrol etmenizde fayda var. Bu işlemden sonra da hemen dikme işlemine geçiyoruz. Dikme işleminde genelde örgülerde ben misina ip kullanıyorum. Şu şekilde siyahın üzerine koyduğumda daha net anlaşılacak. Ancak misina ipler kullanım yerlerine göre de kalınlıkları farklı oluyor. Ben en incesini zannedersem bu en incesi, öyle olduğunu düşünüyorum. Daha ip gibi dikilebilir, dikilmeye müsait olan incelikteki misina ipi kullanıyorum. Çünkü hem daha sağlam hem de şeffaf yapısından dolayı görünmediği için örgüde kötü bir görüntü olmamış oluyor. İğneme ipliğimi şu şekilde taktım. Çift kat olarak, tek kat değil. Yani düğümümü ikisini birlikte bağlayarak düğümledim. Ve burada şimdi dikme aşamasına geçeceğiz. Burada bir püf noktasından daha bahsetmek istiyorum. Misina ip yapısı itibariyle sert bir ip. Her ne kadar ince de olsa insanı battığı zaman temas ettiğinde rahatsız eden bir yapısı var. O yüzden hiçbir zaman bu düğümü örgümün iç tarafında, yani tene gelecek, insanın cildine gelecek kısma bırakmayacağım. Hep yukarıda bırakacağım. Zaten çok da fazla görünmüyor bu. Ne demek istiyorum? Örgüme içeriden değil, dışarıdan dikmeye başlayacağım. Hemen şu dikişimin olduğu yerden, şundan bahsediyorum. Buradan dikmeye başlıyorum. Öncelikle burada sabitleme yapmak istiyorum. Misina ipime. Bir düğüm atmıştım zaten. Ortadan şöyle geçirerek, arasından geçirerek bir sabitleme yapıyorum. Evet, buradan şu şekilde çiçeğimin hemen dibinden çok sıkmadan bunu sonuna kadar dikeceğim. Bu şekilde. Misina ip biraz görünmediği için dolaşabiliyor. Sadece burada buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ve diktikçe buradan iğnelerimi çıkartacağım. Bu şekilde. Evet, şu anda benim ipim dolaştı bile. Evet, ilk iğnemi çıkarttım. Yine dikmeye devam ediyorum. Çok sıkıştırmamanızı öneriyorum. İpi çok fazla gevşek bırakmayın. Diktiğiniz ipi çok da fazla çekmeyin. Gergin olmasın yani. Bu şekilde bunun sonuna kadar gelelim. Dikme işlemimi tamamladım. Gördüğünüz gibi şu anda tamamlandı. Sadece şu tepe noktasından da bir sabitleme yapmamız gerek. Bu içteki olan berenin tepesiyle dıştaki şu yuvarlak çiçeğin ortasını birbirine şu şekilde
yine dikerek sabitlememiz gerekiyor. Onun dışında şuralarda bir dikiş ben yapmıyorum. Çünkü bu kafaya giyildiğinde zaten şöyle gerilecek ve model de ortaya çıkacak. Dediğim gibi bu 55 santim baş ölçüsü için uygun. Daha büyük çalışmak istediğinizde, daha büyük baş ölçüleri için çalışmak istediğinizde ise çiçeklerin çok kalın bir iple çalışmanızı önermiyorum. Çünkü çift kat çalışılacağı için çok kalın ipin kaldıracağını düşünmüyorum. Ancak bu çiçekleri örerken tığ olarak, kalınlık olarak tığ kalınlığını biraz daha kalın tutabilirsiniz. Dediğim gibi iç kısmı örerken ilmek sayısını artırabilirsiniz. Boy olarak artırabilirsiniz. Çiçekleri de dediğim gibi oturtmak için belki ortadaki yaptığımız en son çiçeğin yaprakları gibi 4 kere dolayarak 4 çıkışta yapabileceğiniz çiçeklerden çalışabilirsiniz. Bunlar zaten yeterince bu büyüklüğü ve küçüklüğü sağlayacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdiden giyecek olan kişilere hayırlı uğurlu olsun.